Herkese merhabalar, Güzelse'ye hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda kol serileme ile ilgili ikinci yöntemi göreceğiz. İlk videomuzda ilk kol serileme çalışmasında parçalanmamış beden serilemesini baz almıştık. Bu videomuzda ise parçalanmış beden serimize göre yol alacağız. Başlangıç olarak şöyle bir hemen serileme mantığına göz atalım. Ondan sonra direkt kol kalıbımızın serisine başlayalım. Tabii ki ayrıntılı bilgi almak isteyenler parçalı beden kalıbı için yaptığımız serileme çalışmasını da izleyebilirler. Serilememizi artı 4, eksi 4 farklı büyüyüp küçülen beden tablosuna göre çalışıyoruz. Biliyorsunuz 2 santim öne 2 santim arkaya pay düşüyordu. Bu payı da parçalanmış beden kalıbında 2,5 milim ön ortaya, 7,5 milim yan dikişi olmak üzere dağıtıyorduk. Omzu da genişlemeye ya da daralmaya göre 2 milim yukarı ya da aşağı çekiyorduk. Burada bahsettiğim özet parçalı beden serisinin özeti. O yaptığımız çalışma doğrultusunda şimdi de kol serilemesini yapacağız. Biz bugün 38 beden kol kalıbını ilk olarak 40 bedene, sonra da 36 bedene serileyeceğiz. Öncelikle serileme yapacağım kol kalıbımın kopyasını alıyorum. Kopyamı hazırladıktan sonra serilememi en doğru biçimde yapabilmek için kol evimin en uç kısımlarından 0'a 0 geçecek 90 derecelik açıyla birbirlerini kesecek X ve Y eksenlerimi çiziyorum. Diğer serileme videolarımızdan bildiğiniz üzere bu eksenler çok önemli. O nedenle düz boy ipimizi hiç sapma yapmadan uç kısımların yakınına çekiyoruz ve yakınlaştırdığımız düz boy hattımızdan faydalanarak birbirini dik kesen X, Y eksenlerimizi atıyoruz. Biliyorsunuz daha önceki kol serilememizde kol evimizin en üst noktasında da çıkış yapmıştık ve kol boyumuz da buna paralel olarak çok az miktar uzamıştı. Bu çalışmamızda ise kol evimizin üst kısmına hiç dokunmayacağız. Serilememizi sadece kol altı uç noktalarında sürdüreceğiz. O nedenle X-Y geçişlerimizi sadece alt kısımda oluşturuyoruz. Düz boy ipimden faydalanarak X-Y geçişlerimi verdim. İlk olarak arka kol evimizden başlıyoruz. Gönyemi X eksenime oturtuyorum ve merkezden dışarıya doğru 7,5 milimden noktamı atıyorum. Sonra da bu noktayı paralel bir şekilde 5 milim aşağıya indiriyorum. Burada neden 5 milim aşağıya indiriyorum? Arkadaşlar çünkü beden kalıbımda omzumu 2 milim yukarıya, kol altımı 3 milim aşağıya çekmiştim ve toplamda kol evimde 5 milimlik bir genişleme sağlamıştım. O nedenle burada noktamı 5 milim aşağıya kaydırıyorum. Aynı işlemleri ön kol evimde de gerçekleştiriyorum. X eksenimde 7,5 milimden çıkış sağlıyorum. Daha sonra bu noktamı paralel bir şekilde 5 milim aşağıya çekiyorum. Diğer kol kalıbı serilememizde 2 milim üstten 3 milim kol altından çalışmıştık ve buna paralel olarak kol evimiz genişlemiş ya da daralmış, kol boyumuz uzamış ya da kısalmıştı. Bu çalışmamızda ise kol boyumuz sabit kalıyor, sadece kol evimiz genişliyor. Yani kol boyunuzun sabit kalmasını istediğiniz kol kalıplarında bu yöntemi kullanabilirsiniz. Ama diyelim ki sizin kolunuz modelli bir kol. Mesela truvakar dediğimiz fakir bir kol ve siz bedene göre kol boyunuzun da çok az miktar uzamasını istiyorsunuz. İşte o zaman da 2 milim üstten uzama yapan ilk kol serilememize göre çalışabilirsiniz. Kol evimde 40 beden serisi için olan noktalarımı attım. Şimdi de bilek hizama geliyorum. Yan dikişimin bilek çizgisini hem arka kolumda hem ön kolumda 2,5 milim dışarıya doğru genişletiyorum. Tabii ki paralel bir şekilde, kesinlikle kayma yok. $2,5 milimden noktalarımı attıktan sonra bu noktalarımla kol altı noktalarımı düz cetvelimle birleştiriyorum. ...40 bedenimin alt kolunu oluşturdum. Gelelim kol evi bölümüne. 38 beden karton kalıbımı alıyorum. Kol evinin uç noktasını 40 beden için 5 milim aşağı indiğimiz noktayı yerleştiriyorum. Üst kısımda da yukarıdan gelen kol evi ovalimi yakalayarak akışı bütünlüyorum ve 40 bedenimin arka kol evini çiziyorum. Gördüğünüz gibi üst bombem aynı kaldı. Alt kısım birazcık genişleyerek kayma yaptı. Aynı şekilde ön kol evimi de kol altı noktama oturtarak geçişimi sağlıyorum. Arkadaşlar ilk kol serilememizde olduğu gibi benim ön ve arka kol evim aynı olduğundan kalıbım yarım. Ama sizin serilemenizde karton kalıbınız tüm, ön kol eviniz ve arka kol eviniz ise farklı olacaktır. Ben pratik olması açısından bu şekilde çalıştım.
Kol evi geçişlerimi de verdiğime göre 40 beden serim hazır. Öyleyse 38 bedenden 36 bedene nasıl daralma sağlayacağımızı da görelim. 40 beden için yaptığım işlemlerin tam tersini yapıyorum. Arka kol evimde ve ön kol evimde x ekseni üzerinde merkezden 7,5 milim içeriye doğru nokta atıyorum. Sonrasında da bu noktayı 5 milim yukarı kaydırıyorum. Gönyemin açılarına dikkat ediyorum. Burada parçalı beden kalıbına paralel olması açısından 7,5 milimden çalıştık. Siz bedeninizi yanlardan 1 santim çalıştıysanız burada da 1 santimden genişleme ya da daraltma yapabilirsiniz. Bu açıdan kalıbınıza yön vermeniz size kalıyor. Kol evi noktalarımı attım. Bileğime inmeden hemen kol evi geçişlerimi de sağlıyorum. Yine karton kalıbımın uç noktalarını 5 milimden taşıdığım noktaları oturtarak üst gelişin tamamlanmasını sağlıyorum. Kol evi hattımı netledim. Bileğime geliyorum. 38 bedenimin uç kısımlarından içeriye 2,5 milimden noktalarımı atıyorum. Bu noktaları da düz cetvelimle kol altı noktalarımla birleştiriyorum. Böylece 36 beden kol serilememizi de tamamlamış oluyorum. Diğer kol serileme videomuzu da düşünürsek bu videomuzda beraber 38 bedenden 40 bedene, 38 bedenden 36 bedene iki farklı şekilde kol serileme çalışması yapmış olduk. Buralara kadar gelip bizi izleyen herkese çok teşekkür ederiz. Umarım her gününüz bir diğerinden daha aydın olur. Sevgi ve huzurla kalın, hoşça kalın.